Paul Atreides evrenin en güçlü kahiniydi. Geleceği gördü ve gördüğü şeyden o kadar korktu ki insanlığın kurtuluşuna sırtını döndü. Oğlu Leto ise aynı geleceğe baktı ve dedi ki bedeli neyse öderim. Canavar olmam gerekse bile. Bugün size bir babanın ödeyemediği faturayı bir oğlun nasıl 3500 yıllık bir tiranlıkla ödediğini anlatacağım. Önce şu terimi sorunlaştıralım. Çünkü herkes duyuyor, herkes söylüyor ama kimse tam olarak ne olduğunu anlatmıyor. Altın yol nedir? Şöyle düşünün. Bütün insanlık tek bir gezegende, tek bir su kuyusuna bağlı bir köy. Duvarlar sağlam, ambar dolu, hayat güvenli. Yüzyıllarca sorun çıkmaz. Ama bir gün o kuyu zehirlenirse ya da bir hastalık, bir yangın, bir düşman, köyde tek bir kişi bile hayatta kalamaz. Hepsi aynı yerdeydi çünkü. İşte altın yol o köyü zorla bütün kıtaya dağıtma planıdır. Köy yansa bile tür yaşayabilsin diye. Bir güzergah değil, bir zafer planı hiç değil. Binlerce yıla yayılmış acımasız bir hayatta kalma stratejisi ve 3 ayrı görevi var. 1. Dağılma. İnsanlığı tek bir sepetten çıkarmak. Paul ve Leto ileriye baktıklarında bir istila görmediler. Durgunluk ve ardından gelen bir çöküş gördüler. Trilyonlarca insan, imparatorluğun sınırları içinde rahat ve hareketsiz ve tek bir alanda toplanmış bir tür tek bir darbeyle silinir. Leto'nun kendi ifadesiyle insanlığa kemiklerinde hatırlayacağı bir ders vermek gerekiyordu. Korunaklı güvenlik ne kadar ertelenirse ertelensin ölümün ta kendisidir. 2. İtaati kırmak. İnsanlığın kurtarıcı arama alışkanlığını yok etmek. Bir daha asla tek bir lidere, tek bir kahine, tek bir mesleğe teslim olmasınlar diye. 3. Görünmezlik. Bu evrende geleceği gören güçler var. Guild navigatörleri, Bene Gesserit kahinler, Paul ve Paul'un gördüğü en karanlık ihtimallerden biri düşünen makinelerin de geri dönüp insanlığı kehanetle avlamasıydı. Bir düşünün, kaçış planınızı sizden önce gören bir avcı. Bundan kaçabilir misiniz? 3 görev, tek plan. Kulağa asil geliyor değil mi? Ama şimdi bedelini duyacaksınız ve bedeli duyduğunuzda Paul'un bu yoldan neden kaçtığını anlayacaksınız. Bendeniz Engizitör ve itiraf edeyim bu hikaye bana tanıdık. Benim hizmet ettiğim İmperium'da da bir tane var. 10 bin yıldır altın bir tahtın üstünde ne ölü ne diri kımıldayamadan oturan bir adam. O da bir zamanlar insandı. O da insanlığından insanoğlunu kurtarmak için vazgeçti. Yani ben tam olarak bu hikayenin gölgesinde yaşıyorum aslında. Videonun sonunda o karşılaştırmaya geri döneceğim ve size neden bizim imparatorumuzun kaybettiğini göstereceğim. Heresi diye bağıranları duyar gibi oldum. Paul altın yolu gören ilk kişiydi. Terimi telaffuz eden de o. Ama hayat suyunu içip prescience'ı sonuna kadar açıldığında o yolun ne getirdiğini de gördü. 3 sebeple dehşete düştü ve her birinin arkasında yaşadığı somut bir anı var. Birincisi acının ölçeği. Bunu anlamak için Paul'un zaten ne yaşadığını hatırlamamız lazım. Kendi adına yürütülen kutsal savaşta 61 milyar insan öldü. 90 gezegen sterilize edildi. 40'tan fazla din silindi. Ve işin en zalim yanı şu. Paul bunu önceden görmüştü. Daha Arakis'in çöllerinde, daha tahta oturmadan o cihadı vizyonlarında izlemişti. Yeşil bayrakların galaksiye yayılışını, kendi adının bir savaş çığlığına dönüşmesini, milyarlarca ölümü gördü ve bunu durduramadı. Çünkü o yola bir kez adım attıktan sonra onu ateşleyen şey artık kendisi değildi. Adına kurulan dindi. Şimdi düşünün, bu yükü taşıyan bir adama geliyorsunuz ve diyorsunuz ki bir yol daha var ama daha fazla acı istiyor. Binlerce yıl sürecek planlı, kasıtlı bir zulüm ve bu sefer tesadüfen değil, senin elinde. Milyarları öldürdün, şimdi 10 milyarlara zulüm etmen lazım deniyor yani. Zaten taşıyamadığı yükün üstüne 1000 katı daha geliyor. Paul için bu bir strateji sorusu değildi. Bir vicdan sorusuydu ve Paul'un vicdanı buna hazır değildi. İkincisi ve asıl olanı insanlığını kaybetmekti. Altın yolu yürüyecek kişinin insan kalması mümkün değildi. Tam anlamıyla insan olmayan bir şeye dönüşmesi gerekiyordu ve Paul hala insandı. Bunun en acı kanıtı Dune Messiah'ın son kısmında aslında. Chani doğum sırasında ölür. İkizler Leto ve Ganima dünyaya gelirler ve Paul o anda kördür. Bir suikast girişimi sonucu gözlerini kaybetmiştir.
Yani hayatının aşkını kaybettiği anda çocuklarının yüzünü de asla göremeyeceğini öğrenir. Onları kollarına alabilir, ağlayışlarını işitir, kokularını alabilir ama onları asla göremez. İşte o adama sunulan teklif de şuydu: bir tanrı ol, bir baba olma. Çağını kaybetmiş, gözlerini kaybetmiş, elinde sadece 2 bebek kalmış bir adamdan geriye kalan o son şeyden de vazgeçmesi isteniyordu. İnsan kalbinden. Paul'un çöle yürümesi bir kaçış değildi aslında. Elindeki son insani şeyi korumak için verilmiş bir karardı. Baba olamayacaktı belki ama en azından canavar da olmayacaktı. Üçüncüsü ise kehanetin hapishanesi. Paul geleceği görmenin bir güç değil, bir kafes olduğunu acı biçimde öğrendi. Zensuni öğretisi bunu onun için yazmış gibidir. Muaddip geleceği doğru tahmin ederek o geleceğe kendi elleriyle bir belirsizlik soktu. Mutlak düzeni ararken düzensizliği büyüttü. Şunu iyi anlamanızı istiyorum çünkü Dune'un en kişiye ters gelen fikri budur. Geleceği görmek özgürlük değildir aslında. Tek bir raya kilitlenmektir. Çünkü bir geleceği gördüğünüz an ona göre davranmaya başlarsınız ve o davranış gördüğünüz geleceği gerçekleştirir. Paul her adımı önceden biliyordu ve tam da bu yüzden hiçbir adımı değiştiremedi. Bir tren düşünün. Rayları görüyorsunuz, her virajı, son durağı ama frene basamıyorsunuz ve rayları da kimse değiştirmiyor. Ve o rayın sonunda ne var? Kör bir adam çölde tek başına yürüyor. Paul'un fiziksel körlüğü ile kaderine körleşmesi aynı sahnede birleşir aslında. Evrenin her şeyi gören tek insanı en sonunda hiçbir şey göremez hale gelir. Altın Yol ise ondan bu kafese binlerce yıllığına ve gönüllü olarak girmesini istiyordu. Sonuç olarak Paul bunu reddetti. Tahtını bıraktı, çöle yürüdü ve bir daha asla geri dönmedi. Ama şunu net söyleyeyim çünkü videonun kalbi burada. Paul bir korkak değildi. Paul fazla insandı ve Altın Yol insan olan hiç kimsenin ödeyemeyeceği bir bedel istiyordu. Peki o bedeli kim ödedi? 9 yaşında bir çocuk. Children of Dune'da müthiş bir sahne vardır. Leto kum tepesinin tepesinde duran babasına bakar. Paul orada kör, öfkeli, umutsuzluğun eşiğindedir ve fark tek cümlede özetlenir. Paul, Leto'nun kabul ettiği vizyondan kaçmış bir adamdır. Şimdi o kabulün ne demek olduğunu anlatacağım çünkü hikayenin en korkunç anı burası. Leto 9 yaşındaydı. Çölde kum alacalarına yani yavru kum kurtlarına, sand trout'lara kendini teslim etti. O canlılar derisine yapıştı ve bir daha ayrılmadılar. Tasvir edeyim çünkü bu bedelin ne demek olduğunu hissetmeniz lazım. Önce bir eldiven gibi hissedilir. Canlı, nemli, böyle insanı saran bir zar. Sonra o zar yerleşir ve bir daha çıkmaz. Deri deri olmaktan çıkar, bir kabuk olur. Yıllar geçtikçe kabuk kalınlaşır, sertleşir, insan hatlarını yutar. Parmaklar kaybolur. Sonra eller. Bedenin içindeki kimya değişir. Damarlarında akan şey artık tanıdığınız bir şey değildir. Kum kurdunun kimyasıdır. Baharatın ta kendisidir. Acıya, sıcağa, yaralanmaya karşı bağışık olursunuz. Aynı zamanda bir insan dokunuşunun ne olduğunu da unutursunuz. Ve dönüşüm asla durmaz. Bu bir gecelik bir şey değil. Yüzyıllara yayılan bir dönüşüm. Leto her sabah eskisinden biraz daha az insan olarak uyanır. Bir noktada yürüyemez olur, sürünmeye başlar. Bir noktada insan gibi görünmeyi tümüyle bırakır. Sonunda geriye üstünde hala küçük bir insan yüzü taşıyan devasa bir kurt kalır. O yüz bir zamanlar orada bir çocuğun olduğunun tek kanıtıdır. Kumdaki o gün Leto Atreides öldü. Yerine 3500 yıl yaşayacak başka bir şey doğdu. Ve şunu unutmayın. Bu bir kaza değildi. Bu bir lanet değildi. 9 yaşında bir çocuk çölün ortasında durdu. Önündeki 2 geleceği de gördü. Çünkü babası gibi o da bir kahindi ve bu yolu seçti. Bir tarafta insan kalmak, sevmek, yaşlanmak, ölmek vardı. Diğer tarafta ise bu. O çocuk ikincisine adım attı. İçindeki kalabalıkla da bir pazarlık yaptı. Atalarının bütün hafızasıyla, halası Alya'yı deliliğe sürükleyen o çocuklukla. Aklını koruyacaktı, karşılığında ise kendini bu yeni yola verecekti. Sonrasında tam 3500 yıl hüküm sürdü. Bu arada imparatorluğun sevgili tebaası bir Engizitör'ün kendi galaksisinden çıkıp bu çölün kumlarındaki öyküleri sizlere aktarması hoşunuza gidiyorsa abone düğmesi tam da bunun için aşağıda duruyor. Bir de şunu bilin, kanal üyeleri yani Engizitoryal çeteye resmen kayıtlı olanlar bu dosyalara herkesten önce erişiyor. Yeni dosya önce onların masasına düşüyor. İsimleri kapanış jeneriğinde de işleniyor. Ki bir Engizitör'ün arşivinde aslında isminizin geçmesi normalde hayra alamet değildir ama
Bu durumda Engizisyon en azından beni tanıdığınızı bilecek. Hikayeye geri dönüyorum. Leto galaksiyi dondurdu. Gemiler kalkmadı, baharat akmadı, teknoloji ilerlemedi, hiçbir sınır aşılamadı. Çünkü durağan bir imparatorlukta yaşayan insan özgürlüğün yokluğunu iliklerine kadar öğrenir. Ve bir gün o zincir kırıldığında bir daha asla hiçbir zincire boynunu teslim etmeyecektir. Tiranlık bir yan etki değildi yani. Tiranlık planın ta kendisiydi ve o planın da 4 dişlisi vardı. Birinci dişli ders. 3500 yıllık kesintisiz baskı. O kadar uzun sürdü ki tek efendiye bağlı olmak fikri insanlıkta bir hatıra değil, bir refleks, bir tiksinti haline geldi. İkinci dişli baharatın kurutulması. Leto Arakis'i yeşerterek kum kurtlarını neredeyse tamamen yok etti. Yani evrenin tek prescience, ötegörü kaynağını kuruttu. Baharat azaldıkça geleceği gören herkes körleşti. Kehanet bir güç olmaktan çıktı ve gücü kendinde toplayan Navigators, Bene Gesserit gibi bazı eksenler güçlerini kaybettiler. Üçüncü dişli Siona geni. Leto, Bene Gesserit'in üreme programını devraldı ve insan soyuna, kehanete görünmezlik ekledi. Bunu biraz anlatmam lazım. İlk taşıyıcı Siona Atreides'di. Artık geleceği gören hiçbir göz, ne kahin, ne navigatör, ne makine bu insanları bulamazdı. Yani bu insanlar kehanetlerde öngörülemez, yapacakları tahmin edilemez ve bu nedenle de manipüle edilemezlerdi. Kehanetlerde çıkmıyorlardı yani. Bunun ne kadar dahice olduğunu görün. Leto sadece kehaneti kurutmakla, kehanet görenleri kurutmakla yetinmedi. Kehanetin bir gün geri gelme ihtimaline karşı da insanlığa bir bağışıklık kazandırdı. Kilidi kırdı, sonra bir de kapıyı duvarla ördü. Dördüncü dişli ise kendi ölümü. Leto kendisini öldürecek kişileri bizzat yetiştirdi. Siona ve bir Duncan Idaho kolası onu devirdiğinde bu bir isyanın zaferi değildi, planın son adımıydı. Yani 3500 yıl boyunca kendi cellatlarını yetiştirdi, eğitti ve doğru anda karşısına çıkardı Leto. Kendi sonunu tasarlayan bir tanrı. Ve tanrı öldüğünde insanlık patladı. Buna dağılma denir. Trilyonlarca insan bilinen evrenin dışına, kimsenin haritasında olmayan yerlere saçıldı. Sayılamayacak, izlenemeyecek, bulunamayacak şekilde. Artık tek bir felaket onları silemezdi. Tek bir tiran onları yönetemezdi. Tek bir kahin onları göremezdi. Ve gidenler Leto'nun kemiklerinin kazıdığı dersi de yanında götürdüler. Bir daha asla tek bir efendiye boyun eğmemek. Köy yandı ama tür yaşadı anlayacağınız. Leto sadece bedelini vermedi. Leto aidiyetini teslim etti. Eski anlamda Atreides, çöl anlamında Fremen, sıradan anlamda insan olarak kalmadı. Onu var eden her şey aşması ya da silaha çevirmesi gereken bir şeye dönüştü. Sevgiyi verdi. Kendi çocukları olmadı. Üreme programını yönetti ama ona dahil olmadı. Yanındaki tek sürekli yoldaşı defalarca öldürüp dirilttiği ve sonunda kendisini öldürmesini beklediği bir Gola'ydı. Yalnızlığınıza tek çare ölen dostunuzun kopyasını tekrar tekrar yaratmak ve her seferinde o kopyanın sizi biraz daha yabancı bulması. Çünkü siz her yüzyıl biraz daha az insansınız. Ve en ağırı, anlaşılmayı da verdi. 3500 yıl boyunca evren onu bir canavar olarak gördü. Ondan nefret ettiler, ona isyan ettiler, adına lanetler okudular. Tarih onu bir zorba olarak yazdı. Ve o bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmadı. Oysa isteseydi kendini sevdirmek onun için dünyanın en kolay işiydi. Elinde din vardı, ordu vardı, 3500 yılı vardı. Ama bunu yapmadı. Çünkü onun tam olarak istediği şey sevilmek değil, zincirlerinden ebediyen kurtulmuş bir insanoğluydu. Ve nedenini birazdan söyleyeceğim ve o cümle bu videonun nihai hükmü olacak. Altın yol işe yaradı. Bunu net söyleyebiliriz. İnsanlık dağılmayla kurtuldu. Yani Leto haklıydı. Ama haklı olmak onu iyi mi yapar? İşte benim cevabım. Burada elimdeki verilere göre bir sonuç çıkarıyorum. Leto'nun asıl zaferi dağılma değil. Asıl zaferi şu cümlede saklı. Onu kimse sevmedi. Herkes ondan nefret etti ve o nefrete ihtiyacı vardı. Çünkü insanlık onu sevseydi öldüğünde yine bir Mesih arardı. Yine birinin peşine düşer, yine bir kurtarıcıya boyun eğerdi. Ve 3500 yıl boşa giderdi. Yani Leto insanlığı kurtaran Mesih olmak için değil, insanlığa bir daha asla Mesih istememeyi öğretmek için o tahta oturdu. Kendi mesleğini ortadan kaldırmak için çalışan bir tanrı düşünün ve başarısı kendisinden nefret edilmesiyle ölçülüyor. En iyi kurtarıcı kendisinden nefret ettirmeyi başaran canavardır diyebiliriz bu durumda. Bu cümleyi bir daha düşünün çünkü Herbert'ın aslında yazarken aklından geçen her şeyin özeti bu.
Dune ilk kitapta bir kahraman doğuşu gibi başlar ama aslında baştan sona kahraman fikrinin ne kadar tehlikeli olduğu üzerine yazılmıştır. Paul'un trajedisi kendisinin kötü bir adam olması değil, iyi bir adamın bile insanlar ona tanrılık atfettiği anda bir felakete dönüşmesidir. Leto ise bu dersi mantıksal olarak sonuna kadar götürdü. Madem insanlar bir kurtarıcı arıyorlar, onlara öyle bir kurtarıcı vereyim ki bir daha asla kurtarılmak istemesinler. Şimdi en başta verdiğim söze geri dönüyorum. Yani kendi imperiumuma. Tıpkı imperiumun tek Terra'ya, tek imparatora bağlılığı gibi Paul'un korktuğu durgunluk imperiumun 10 bin yıldır içinde yaşadığı hapishanenin ta kendisi. Tarih boyunca bütün imparatorluklar aynı hatayı yapmıştır. Her şeyi tek bir başkente, tek bir surun ardına yığmak ve o sur düştüğü gün geriye hiçbir şey kalmaz. İşte fark burada. Leto'nun çözümü bunun tam tersiydi. Tek bir merkeze bağlılığı zorla, acıyla, kanla yerden kazımak. Warhammer 40K'nın imparatoru ise o merkezin kendisi oldu. Leto insanlığı kurtarıcılardan kurtardı. Ötekisi ise insanlığa bir kurtarıcı verdi ve karşılığında insanlık ona bir din kurdu. Son istediği şey bu olsa bile. İkisi de insanlıklarından vazgeçtiler ama biri bunu kimsenin bir daha Tanrı'ya ihtiyaç duymaması için yaptı. Diğeri arzuladığı bunun tam aksi olmasına rağmen kendisi Tanrı olarak kaldı. Hangisi kazandı? Siz karar verin. İşte size iki Atreides. Biri geleceği gördü ve bedelini ödemeye insanlığı, vicdanı el vermedi. Diğeri aynı geleceği gördü ve bedeli insanlığından vazgeçerek ödedi. Biri çöle yürüdü, diğeri kurda dönüştü. Ve insan türü ikisinin arasındaki o 3500 yıllık boşlukta hayatta kaldı. Sizce Paul mu haklıydı, Leto mu? Bir insanın bütün türünü kurtarmak için insanlığından vazgeçmesi bir fedakarlık mı? Yoksa kaybın zaten ta kendisi mi? Ve daha zor bir soru. O vizyonu siz görseydiniz. 3500 yıl karşılığında sadece nefret ama sonunda kurtuluş. O yola siz adım atar mıydınız? Yorumlarda tartışalım. En samimi cevabı sabitleyeceğim. Kapatırken sizden iki şey isteyeceğim. Birincisi yoruma bu evrende bir sonraki dosyamı hangi konuda istediğinizi yazın. Mesela Bene Gesserit'in 1000 yıllık üreme planı mı yoksa farklı bir konu mu? İkincisi ise bu tür sorguları seviyorsanız kanala abone olun ve bildirimlerinizi açık tutun. Bende dosya çok.